Merhaba arkadaşlar, bugünkü videoya hoş geldiniz. Bugün sizlerle papatyalı anahtarlık yapıyoruz. Toplu bir siparişim var. Onu hazırlarken size de videoyu çekmek istedim. İki farklı yöntemle anahtarlıkları hazırladım. Epoksi dökümümü yaptım. Onları göreceksiniz. Bu projede tabii ki küçük papatyalara ve altın varağa ihtiyacımız var. Ben papatyalarımı küçük küçük kesiyorum. İlk yöntemde önceden her şeyi yerleştiriyoruz. Papatyaları ve altın varakları. Bunu neden başta yapıyorsun diye soracak olursanız da bu tamamen seti tamamlayana kadar epoksi ısınıyor ve bazen dökme kıvamına geçmiş olabiliyor. Yani daha ballaşmış oluyor ve böylelikle daha fazla baloncuk oluyor. Onu istemediğim için ben bazen bu şekilde yapıyorum. Bazen de diğer şekilde. Onu da göstereceğim zaten. İsterseniz altın varakları direkt epoksiyle de buluşturup o şekilde döküm yapabilirsiniz. Ben bu şekilde istediğim yerlere varak geldiğinden emin olmak istiyorum. Benim epoksim 2'ye 1 oranlı, 50 gram sertleştirici, 100 gram da epoksinin kendisinden koyup karıştırıyorum. Gördüğünüz gibi iyi karışmadan önce böyle buğulu bir görüntü oluyor. Siz ne kadar epoksiyi güzel karıştırırsanız bu buğulu görüntü gidip berraklaşıyor. Epoksinizin çalışma süresi kısaysa birinci yöntemi deneyebilirsiniz. Varakları koymadan önce ikiye ayırdığımız epoksinin bir kısmını boş olarak döküyorum. Bunu yapmamın sebebi önceden yerleştirdiğimiz için papatyaları altlarında hava baloncukları kalabiliyor. Bu yüzden papatyaları yerlerini değiştirmek önemli. Yani birkaç kere oynatıp tekrar eski haline geri getirebilirsiniz. Gördüğünüz gibi baloncuklar çıkıyor. Altın varamızı epoksinin içinde parçalıyorum. Şimdi de diğer yarısıyla varakları hazırladığımız epoksi karışımını döküyoruz. Dökme işlemini bitirdikten sonra 24 saat kurumaya bırakıyorum. Epoksilerimiz kuruduktan sonra yaklaşık 100 gram kadar tekrar hazırlayıp bu sefer ikinci katlarını döküyorum. Ben iki katlı epoksi çalışmaları yapmayı seviyorum. İlk katta yaptığınızda yüzeyde varaklar bazen elinize gelebiliyor. O şekilde hoşlanmıyorum. Bu dökümden sonra da 24 saat tekrar kurumaya bırakıp kalıptan çıkaracağız. İkinci yöntemi gösteriyorum. Ben genellikle bu yöntemi kullanırım. Tekrar epoksi karışımımı hazırlıyorum ve daha sonra ikiye bölüp direkt kalıplara döküyorum. Daha önceden bir şişe izopropil alkol koymuştum. Onu sıkarak baloncukları yok ediyorum. Daha sonra kestiğim papatyaları kalıplarıma yerleştirmeye başlıyorum. Bu yöntem size biraz daha zaman kaybettirir. O yüzden epoksinizin çalışma süresini göz önüne alın. Biraz daha boş epoksi karışımı ekledikten sonra varaklarımı yerleştiriyorum. İsterseniz epoksi karışımınıza bu varakları karıştırıp döküm yapabilirsiniz. Fakat öyle nereye gittiği belli olmadığı için ben bu şekilde elimle yerleştirmeyi seviyorum. 24 saat kurumaya bırakıyorum. İkinci katı içinde epoksi hazırlayıp dökümümü yapıyorum. Ben burada bütün setleri size göstermedim. Sadece iki yöntemi göstermek için çektiklerimi gösteriyorum. Şimdi diğer yapım aşamalarına geçebiliriz. Hazırladığımız harfleri raspa yardımıyla kenarlarını ve sivri yerlerine alıyorum. Ardından da tırnak törpüsü ile törpülüyorum.
Mini Dremel'le de anahtarların çivisinin girebilmesi için bir delik açıyorum. Harfleri tozdan arındırmak için hepsini yıkayıp kurutuyorum. Harfleri anahtarlıklarla buluşturuyorum. Anahtarlıklarımızın kartlarını hazırlıyorum. Ben bu şekilde daha önce tasarımımı yapmıştım. Bunu kullanıyorum. Silhouette markasının stüdyosunda bunu yerleştirdikten sonra bastırıyorum. Daha sonra da kesim işlemini yaptırıyorum. Dört alfabe seti olacak şekilde paketlemelerimi yapıyorum. Müşterime set hazırlayıp bu şekilde gönderim yapıyorum. Videomuz bu şekildeydi. Umarım yaptığım anahtarlıkları beğenmişsinizdir ve sizler de denersiniz. Eğer videoyu beğendiyseniz kanalıma abone olup videoyu beğenmeyi lütfen unutmayın. Başka videolarda tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın.